I'm Jeffrey Edward Epstein, and my residence address is 6100 Red Hook Boulevard in Virgin Islands. There may be any other residences present. I have vacation homes in New Mexico, Palm Beach, New York, and Paris. Have you ever been convicted of a crime? Yes. What was the crime of which you were convicted? Two counts: one, soliciting prostitution and procuring a minor for prostitution. Did you in fact commit those acts? I would invoke my Fifth Amendment right. How many times have you solicited a minor for prostitution? Same answer. How many times have you solicited a minor for prostitution in the state of Florida? Same answer. Have you ever solicited a minor for prostitution in the Virgin Islands? Same answer. That is indeed. You are invoking your Fifth Amendment. Yes, right. Yes, Mr. Speaker. Have you ever solicited for prostitution in New York? Same answer. Have you ever solicited for prostitution in New Mexico? Same answer. Have you ever solicited for prostitution in Paris? Same answer. Have you ever solicited a minor for prostitution anywhere at any time? Gördüğünüz tüm bu insanların ortak noktası nedir? Evet, elbette hepsi bir dönem ABD başkanlığı yaptı, hatta bir tanesi hala yapıyor. Ama yalnızca tek ortak noktaları bu mu? Büyük bir finans imparatorluğu, sahibi olduğu onlarca şirket, dünyanın dört bir yanında bulunan gayrimenkullerinin arkasında kurulan kirli bir suç örgütü, sahip olduklarının yanında sahip olmaya çalıştıklarıyla beraber tepeden tırnağa pisliğin içinde boğulan biri, Jeffrey Epstein. Uzun yıllar boyunca kendi ve çevresindekilerin kirli zevklerini karşılayabilmek için onlarca masum insanı gözünü kırpmadan harcayan birisi. Peki ama bunca şeye nasıl sahip oldu? Bulunduğu bu finans imparatorluğunun başına nasıl geldi? ABD tarihinin sayfalarına bir kara leke olarak geçen ve geçmeye devam eden olaya tanıklık etmeye hazır olun. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Jeffrey Epstein, 20 Ocak 1953 yılında New York'ta Yahudi bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi Pauline yarı zamanlı olarak okulda yardımcılık yapıyordu. Babası Seymour ise New York şehri Parklar ve Rekreasyon Departmanı'nda saha görevlisi olarak çalışıyordu. Orta gelirli bir ailede yetişen Epstein yaşıtlarına göre oldukça zeki ve kıvrak zekalı birisiydi. Kardeşi Mark Epstein, abisi Jeffrey'den bir yıl sonra 1954 yılında dünyaya geldi. Aile Amerika'nın standart işçi sınıfında yer alan zamanın şartlarıyla kıyaslandığında orta gelirli denilebilecek bir yapıdaydı. Jeffrey ise ailenin parlak çocuğu olarak henüz çok genç yaşlarda göz kamaştırıyordu. Okulda edindiği başarılar düşünüldüğünde Jeffrey'nin ileride ailesinin sahip olduğu maddi olanaklardan çok daha iyisine sahip olacağı belli oluyordu. Henüz 16 yaşındayken lise eğitimi aldığı Brooklyn Lafayette Lisesi'nden 2 sınıf birden atlayarak mezun olmuştu. Yaşıtlarına göre öne çıkışı, problemlere yaklaşımı ve liderlik yeteneği onu lisenin tozlu sıralarında boşa zaman geçirmekten kurtarıyordu. Ancak ne yazık ki Jeffrey lise dönemindeki bu istikrarını üniversite yıllarında tam anlamıyla ortaya koyamadı. Ondan beklenen iyi bir üniversitede dereceyle mezun olarak kariyer başlangıcını sağlam yapmasıyken, o Cooper Union ve New York Üniversitesi gibi oldukça prestijli yerlerde kaydı olmasına rağmen okula gitmemeyi tercih etti. Üniversiteye gitmek yerine kendisine erken kariyer planı oluşturdu. Elbette bu kariyerini diğer herkesin başarılarla dolu bir başlangıç beklediği yerde oldukça amatör şekilde üniversite diploması olmadığını saklayarak Dalton Hazırlık Okulu'nda gerçekleştirdi. Hazırlık Okulu'nda 2 yıl boyunca matematik ve fizik alanlarında dersler verdi. Boş zamanlarında ise gençlik yıllarından beri merak saldığı finans alanı ile ilgileniyordu. Hazırlık okulundaki macerası Jeffrey için kariyerinin olabilecek en kötü başlangıcı oldu. 2 yıllık öğretmenlik tecrübesi düşük performans değerlendirmesi sonucunda son buluverdi. Belki de kariyer açısından kötü bir başlangıç yapmış olsa da aslında Jeffrey'nin hayatının büyük ölçüde şekillenmesine de bu başlangıç yol açtı. Okulda öğretmenlik yaptığı dönem boyunca öğrencilerden çok ebeveynleriyle arası daha iyi durumdaydı.
Oldukça prestijli olan bu okulda birçok iş insanının çocuğunun olması, Jeffrey'nin çocukların aileleriyle arasının da iyi olmasında büyük bir önem sağladı. Öyle ki Bear Stearns'ün CEO'su olan Alan Greenberg'ün de çocukları bu okuldaydı ve Jeffrey Greenberg'le samimi bir dostluk kurmuştu. Öğretmenlik hayatı son bulduktan sonra da Greenberg Jeffrey'e şirketinde asistanlık teklif etti ve böylece Jeffrey'nin finans kariyeri başlamış oldu. Yaklaşık 5 yıl boyunca Bear Stearns'te çalışan Jeffrey kariyer basamaklarını çok hızlı kat ediyordu. Ayrıca şirketin müşterisi konumunda bulunan çoğu büyük ölçekli yatırımcılara da danışmanlık görevi veriyordu. Nihayetinde kariyerinde iyi bir yere geldiğini düşündükten sonra 1981 yılında Bear Stearns'ten ayrılarak kendi finansal danışmanlık firması olan Intercontinental Assets grubu kurdu. Burada müşterilerine kendilerinden habersiz zimmetine para geçirme gerçekleştirenlerden parayı geri almalarında yardımcı oluyordu. Yalnızca bununla kalmayıp zimmete para geçirme yapan müşterilere de danışmanlık veriyordu. 1980'lerde Jeffrey Amerika'da ve çoğu Avrupa ülkesinde ün yapmış sayılı finansçılar arasında gösteriliyordu. Ama bunun yanında yakın çevresine istihbarat ajanı olduğunu söylediği de iddia edildi. Güçlü iş adamlarıyla olan ilişkileri ve kapsamlı olarak deniz aşırı ziyaretler gerçekleştirmesi her ne kadar bu iddiayı güçlendirmiş olsa da bununla ilgili net bir delil olmaması uzun yıllar boyunca ortaya atılan bu durumun iddia olarak kalmasına sebep oldu. 1988 yılına gelindiğinde Epstein o dönem sıkça adından söz ettirecek olan ve daha sonraları adı Financial Trust Company olarak değişen Epstein Company'yi kurdu. Şirket sıradan finansal danışmanlık şirketi olarak gözüküyordu. Ancak ortaya atılan iddialara göre Epstein bu şirketi yalnızca milyarderlere hizmet sağlamak amacıyla açmıştı. Ortaya böyle bir iddianın atılmasının başlıca sebebi de şirketi vergiden muaf kılmak amacıyla Virgin Adalarına taşıması gösteriliyordu. Epstein her ne kadar finans danışmanı ve iş insanı unvanına sahip olsa da 2005 yılında adının karıştığı bir suçlama bugün hala gündemde olan bir dizi dava serisinin başlangıcı oldu. 2005 yılında 14 yaşındaki bir kız Florida polisine oldukça büyük bir suçlamayla geldi. Genç kızın ortaya attığı iddiaya göre Jeffrey kızdan evine gelerek kendisine erotik masaj yapmasını istedi. Bunun üzerine elinde bulunan mesajlı kanıtlarla durumu ailesine bildiren genç kız, ailesinin de desteğiyle kanıtları Florida polisine iletti. Yapılan soruşturmalar neticesinde Jeffrey 30 Haziran 2008'de biri 18 yaşından küçük olmak üzere iki kızı istismardan dolayı hüküm giydi. Bu suçlamalarla hüküm giydikten sonra Jeffrey Epstein hakkında ortaya atılan iddialar silsilesi hız kazanmış oldu. Kendisinin reşit olmayan kızları ve genç kadınları alıkoyarak özellikle Virgin Adalarında olmak üzere New York ve Palm Beach bölgelerinde bulunan mülklerinde güçlü iş ilişkileri kurduğu dostlarına pazarladığı öne sürüldü. Bu iddiaların başlıca desteklenme kaynağı ise 98 yılında Virgin Adaları sınırları içerisinde bulunan Little St. James adasını 8 milyon dolara satın alması gösterildi. Jeffrey hüküm giydikten hemen sonra açılan davalar neticesinde tanık olarak yer alan 12 yaşındaki genç kızın ifadesinde seks kaçakçılığı faaliyetlerinin asıl gerçekleştirildiği yerin bu ada olduğu söylenmesi üzerine polis Jeffrey Epstein'in Virgin Adalarındaki mülklerine baskınlar gerçekleştirdi. Aralarında New York, Virgin Adaları gibi önemli derecede büyük şehirlerde bulunan mülklerine şantaj gerçekleştirmek amacıyla geniş gözetim ağı kurduğu saptandı. Epstein hakkında açılan davadan dolayı 13 ay boyunca hapiste kaldı. Bu davada bu kadar kısa süreli bir ceza almasının arkasındaki en büyük sebep sahip olduğu siyasi güç olarak görüldü. Epstein'ın bu davadaki avukatları arasında eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın da avukatlığını yapan Alan Dershowitz'in olması da buna gösterilen bir örnek. Yalnızca bu değil, anlaşmayı gerçekleştiren federal savcı Alexander Acosta'nın ilerleyen dönemlerde başkan olan Donald Trump'ın çalışma bakanı olması, bugünkü davalarda isimlerinin geçmesindeki en büyük etkenlerden biri konumunda bulunuyor. Aktif olarak davası görüldüğü sırada tutuksuz yargılanan Epstein'ın 30'dan fazla genç kızı alıkoyduğu ve hem kendisi hem de yakın çevresi tarafından cinsel taciz uyguladığı tespit edilince 6 Temmuz 2019'da tekrar tutuklandı. Epstein'ın mülklerinde aramalar daha da derin bir boyut kazandı. Yalnızca mülklerinde değil, aynı zamanda iş arkadaşlığı ve ortaklığı kurduğu hemen herkes suçlamalarda ciddi şekilde roller oynadı. Yeniden hapse atılmasından 17 gün sonra hücresinde boynundan yaralanmış şekilde bulunması üzerine yargıcın kararıyla intihar nöbetine alındı.
günün belirli saatlerinde gardiyanlar tarafından izleniyor. Aynı zamanda hücresinin girişini gösteren alanlarda da kameralarla gözetlenir durumda yer alıyordu. Ancak Jeffrey Epstein bunca gözetleme ve tedbire rağmen 10 Ağustos 2019 tarihinde Manhattan Islah Merkezi'ndeki hücresinde ölü bulundu. Adli tabibin cesedinde yaptığı incelemeler doğrultusunda boynunda oluşan kemik kırılmalarının cinayet amaçlı oluşan kemik kırılmasına benzediği saptandı. Ancak yine de otopsi raporunda ölüm sebebi intihar olarak yer aldı. Epstein'in ölümünden sonra davanın ilerleyişi gizlilik içerisinde sürdürüldü. Bugün tekrardan gündem olan dosyaların asıl kaynağı Epstein davası değil ne yazık ki. Gündeme gelmesine sebep olan dava, hayatta olduğu dönemde Jeffrey Epstein'le ilişkisi olduğu bilinen ve taciz suçlamalarında Epstein'in iş bitirici ortağı ve hükümlü çocuk kaçakçısı olan Ghislaine Maxwell'a ait. Epstein davasının da mağdurlarından ve cinsel tacize uğrayanlardan biri olan Virginia Giuffre, 2015 yılında Maxwell'a Epstein'e yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle bir dava açtı. Açılan dava ABD'de uzunca bir süre konuşuldu. Her ne kadar dava 2017'de sonuçlansa da Maxwell nüfuzunu ve politik gücünü kullanarak davada adı geçen herkesi uzunca bir süre gizli tutmayı başardı. Ancak 2022 yılında Maxwell'ın 20 yıl hüküm giymesiyle birlikte davanın yargıcı olan Loretta Preska, belgelerin kamuoyuyla paylaşıma açılmasını uygun gördü. Davada Epstein'ın ve Maxwell'ın yürüttüğü seks ticareti faaliyetlerinde kasetleri bulunan 3000'den fazla iş insanı ve politikacının ismi mevcut. Epstein'ın bu kasetleri İsrail İstihbarat Teşkilatı olan Mossad'a ilettiği, Mossad'ın da ABD, İngiltere ve diğer ülkelerde bulunan kilit isimleri bu şekilde kontrol altında tuttuğu söyleniyor. Öyle ki Epstein üzerinden kasetleri olan birçok politikacının ilerlemesine izin verilirken, Epstein'le iş ilişkisi gerçekleştirmeyenlerin de kariyerlerinin sekteye uğratıldığı dile getiriliyor. Şu ana kadar mevcut davaların tamamında Epstein'in 150 ortağı da cinsel taciz suçlamalarıyla yargılanır durumda. Belgelerde adı geçen en büyük isimlerse eski ABD Başkanı Bill Clinton, Barack Obama ve günümüzde hala aktif olarak başkan olan Joe Biden. Sayısız isim pedofili ve cinsel taciz suçlamalarıyla gündemi uzun süre meşgul edeceğe benziyor.